Ben Zehra. Zehra Alagöz, psikoloğum. Online şekilde yetişkinlerle birlikte çalışıyorum. Şu an terapi hizmeti vermekteyim. 2022 yılında mezun oldum. Hâlâ çiçeği burnunda bir psikolog muyum bilmiyorum. Ona siz karar verin, olur mu? Evet, bugün mükemmeliyetçilik hakkında konuşuyor olacağız. Şimdi mükemmeliyetçilik söz konusuysa öz şefkati de konuşmadan geçemeyiz. Biraz onu böyle öz şefkatle sarıp sarmalayalım istiyoruz aslında. Mükemmeliyetçilik hakkında konuşurken şöyle yani, mükemmeliyetçilik nedir? Hani, mükemmeliyetçilik, mükemmel falan bahsediyoruz bunlardan ama bunlar nedir? Biraz onlar hakkında konuşacağız ve mükemmeliyetçiliği anlamaya çalışacağız aslında. Ne yapmaya çalışıyor? Nedir bu? Duygusu ne? Düşüncesi ne? Davranışları neler? Biraz onlar hakkında konuşacağız. Daha sonra onu öz şefkatle biraz böyle sarıp sarmalamaya çalışacağız. Aslında mükemmeliyetçiliği böyle itip, kalkmaktan ziyade "Nedir bu ya? Ne yapmaya çalışıyor?" diye anlamaya çalışırken de bir şefkat gösteriyoruz ona. Yani, "A, istemiyorum." ya da, "Böyle bir şey var, kurtulmak istiyorum." falan gibi bir bakış açısından ziyade "Nedir bu mükemmeliyetçilik? Anlamı ne? Ne yapmak istiyor?" diye bakabilmek de bir şefkat göstergesi. Aslında onu anlamaya çalışırken de şefkat vermeye başlayacağız. Biraz böyle bu konuları konuşacağız, ve ufak ufak başlayalım isterseniz. Şimdi, mükemmeliyetçilik diyoruz ama mükemmeliyetçilik nedirden ziyade önce bir mükemmel nedir'e bakmak güzel olabilir belki. Mükemmel nedir diye bir soru sorduğumda şöyle bir cevap versem, insani bir yanılsamadır desem nasıl olur? İşte, nedir? Pürüzsüz, hatasız, kusursuz, mükemmel, öyle bir şey, öyle değil mi? En iyisi, en güzeli gibi bir şey ama çok da göreceli bir kavram. Yani kime göre, neye göre mükemmel, kime göre, neye göre kusursuz, hatasız? Biraz böyle göreceli de bir kavram bu. Mükemmeliyetçilik nedir diye baktığımda da, işte, kusursuzu arama, hatasız olma çabası, pürüzsüz olma çabası, eksiksiz olma çabası, tam olma çabası. Belki mükemmeliyetçilik böyle bir şey ya da yüksek beklentilere sahip olma ve bu yüksek beklentiler için sürekli bir çaba harcama, sürekli bir çaba içerisinde olma. Mükemmeliyetçiliği biraz böyle adlandırabiliriz belki. Ya da şöyle de diyebiliriz, yeterli olmaya çalışma, yetersiz olmak istememe, bu şekilde de adlandırabiliriz belki. Yeterli olmak için çaba göstermek, mükemmeliyetçiliği bu şekilde de adlandırabiliriz. Hatta şöyle söyleyelim, bir metafor bahsedelim bu mükemmeliyetçilikle ilgili. Sonu olmayan merdivenlerden çıkma yolculuğu gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Çünkü mükemmeliyetçilik böyle yanında biraz memnuniyetsizlik de getiriyor. Yani kontrolcülük, detay falan getiriyor. Böyle hedefime ulaşıyorum zannediyorum. Bir bakıyorum memnun değilim. Daha iyisi olabilir, daha güzeli olabilir gibi bir yerden yaklaşıyorum. Hedefime ulaşamamış oluyorum. Sonra tekrar merdivenlerden çıkmaya çalışıyorum falan gibi. Böyle bir metafordan da bahsedebiliriz belki. Şimdi bu mükemmeliyetçiliğin biraz, düşüncelerine bakalım, olur mu? Ne gibi düşüncelere sahip bu mükemmeliyetçilik? Ya hep ya hiç düşünme tarzı, aşırı genelleme, zihinsel filtre, algıda seçicilik gibi, düşünce içeriklerinden bahsediyoruz. Bunlar biraz soyut kalıyor. O yüzden bunları somutlaştırarak, örneklendirerek belki ifade etmek güzel olabilir. O zaman daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. Mesela ya hep ya hiç düşünce tarzı, mükemmeliyetçiliğin en sevdiği düşünce tarzlarından bir tanesi. Ya siyah ya beyaz, ortası olamaz. Gri sevmez, belirsizlik sevmez. Yani ya siyah olacak ya beyaz olacak. Bunu da mesela şöyle, bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki 90 ve 100 puanları arasında puan aldığı zaman kendini başarılı hisseden bir öğrenci var. Günün birinde bir sınava girdi ve 85 aldı. Diyor ki, "Ya, keşke girmeseydim. O kadar kötü geçti ki sınavım." gibi. 90 ve 100 siyah ve beyaz, 85 gri. O griliği istemiyor. 85 puan onun için çok da başarılı gelmiyor gibi. Yani benim istediğim gibi olsun, olmayacaksa hiç olmasın. Bütün evi temizleyeyim, bütün evi temizlemeyeceksem bugün hiç başlamayayım gibi bir yerden geliyor. Ya hep olsun ya hiç olsun. Yani biraz bugün yapayım, evin işte bir odasını, biraz yarın yapayım gibi bir yerden bakmıyor da bugün hepsini yapayım, eğer yapamayacaksam hiç yapmayayım, hiç başlamayayım gibi bir yerden geliyor. Ya hep ya hiç düşünce tarzı biraz böyle bir yer. Aşırı genelleme, algıda seçicilik, bunlar da biraz böyle örneklendirerek gidebileceğimiz
düşünce tarzları olabilir. Hah, mesela, ay, çok sevdiğim örnekler. Diyelim ki, 5 vakit namazımı kılacağım falan, ibadet edeceğim. Sabahı kıldım, öğleyi kıldım, uyudum, ikindiyi kaçırdım. Diyorum ki, "İkindi kaçtı, yattı balık yan gider." Olmadı, tam olmadı ibadetim. O zaman yarın tekrar baştan başlayayım. Akşam yatsı zaten olmadı, ikindiyi kaçırdım, hiçbir anlamı kalmadı bunun gibi bir yerden yaklaşıyor mükemmeliyetçilik. Ya hep ya hiç. Ya beşini de kılayım, 5 vakit namazın ya da üçünü dördünü kılacaksam hiç kılmayayım gibi bir yerden geliyor. Ya da diyet süreci. Bilmiyorum tanıdık gelecek mi? Biraz buradan da örnek verelim. Diyelim ki bir diyet sürecine girdim. Bir beslenme programım var. Bir gün bu beslenme programının dışına çıktım. Kaçamak yaptım. Diyorum ki yattı balık yan gider. Zaten istediğim gibi olmayacak, hedeflediğim gibi olmayacak. Çok iyi uyamadım. Bu sebeple, yani bırakıyorum. Pazartesi tekrar yeniden başlarım gibi bir yerden geliyor. Yani, evet, böyle bir kaçamak yaptım, olabilir. Ben yine diğerlerine uymaya devam edeyim. Hedeflediğim kadar olmasa da belli bir miktar uyduğum için bir şeyler görürüm tartıda gibi bir yerden yaklaşmıyor, siyah beyaz. Olmadı, olmayacak, istediğim gibi olmayacak. O zaman olmasın gibi. İstediğim gibi olacaksa olsun, olmayacaksa hiç olmasın. Yarım yamalak bir şey istemiyorum gibi bir yerden yaklaşıyor. Ya da, işte, bir hedef belirledim. İşte, bir sınavı kazanmak istiyorum. Bir ders çalışma programı hazırladım kendime. Emm, O gün o hedefe uyamadım. İşte, 5 saat çalışacaksam 3 saat çalıştım örneğin. Diyorum ki, pazartesi yeniden başlayayım. Bu program olmadı, uymadım. 3 saat çalıştım bugün. O iyi olmadı, kazanamayacağım sınav al işte falan gibi böyle hemen farklı düşünce tarzlarına da kayabiliyorum gibi. Ya da ev temizliğini ertelemek gibi. Biraz önce de örnek verdim. Yani bugün bakayım şöyle bir enerjim, saatim yerindeyse hepsini bir temizleyeyim evin. Eğer hepsini temizleyemeyeceksem, her odayı temizlemeyeceksem hiç başlamayayım gibi bir yerden yaklaşıyor. Biraz böyle keskin kutupları seviyor mükemmeliyetçilik. Bu şekilde düşünceler içeriyor. Biraz aşırı genellemeler içeriyor. Ya da ufak böyle hatalara, ayrıntılara takılıp kalabiliyor. Onu çok böyle, göz ardı etmiyor. Mesela diyelim ki arkadaşlarınızla ya da ailenizle bir otel tatiline gittiniz. Böyle, bu otelin de yiyecekleri çok güzel, temizliği çok güzel, işte, ne bileyim, havuzu, su kaydırakları bayıldınız ama yatakları rahatsız. Diyorsunuz ki keşke gelmeseydim. O kadar rahatsız ki yatakları falan gibi. Böyle ufak pürüzlere, hatalara daha çok odaklandığım, diğer, güzel tarafları bir kenara atıverdiğim bir şey. Mükemmeliyetçilik böyle bir düşünce tarzını da yanında getiriyor. Bu mükemmeliyetçilik ne gibi davranışlar içeriyor? Biraz davranışlar hakkında da konuşacak olursak, erteleme ya da kontrolcülük. Yani mükemmeliyetçilikten bahsediyorsak eğer bu ikisinden bahsetmeden olmaz. Hemen yanı başındadır. İşte bu kontrolcülük ve ertelemeyi nasıl açıklayabiliriz? Biraz önce verdiğim örnekler gibi açıklayabiliriz. Diyete uyamadım birkaç, böyle kaçamaklar yaptım. Dedim ki ya pazartesi tekrar başlarım dedim. Diyeti erteledim pazartesiye tekrar. Ya da ev temizleyeceğim. Baktım bütün evi temizleyemeyeceğim, öyle bir gücüm yok. Yarın temizlerim dedim. Yani en iyisi olsun, mükemmel olsun, iyi bir şekilde her yerini temizleyeyim. Yapamayacaksam erteliyorum. Ya da kontrolcülük, bütün böyle detaylara odaklandığım, ayrıntılara odaklandığım bir, şeyden bahsedebiliriz, davranışlardan, düşünce tarzından bahsedebiliriz bunda da. Ne gibi mesela? Nelerden bahsedebiliriz? Küçük detaylara takılma. En iyisi olmasını istiyorum çünkü bir işi ortaya koymak istiyorum diyelim ki ve bunun en iyisi olmasını istiyorum. Küçük küçük detaylara takılıyorum. Ya, işte, şu da olsun, bu da olsun, şöyle demesinler, böyle demesinler gibi ayrıntılarda boğulup kalıyorum. Bunu belki birazdan ilerleyen örneklerde daha iyi açıklayabiliriz. Devam edelim. Ne gibi duyguları var bu mükemmeliyetçiliğin? Şimdi düşüncelerine baktık. Ne gibi düşünce tarzlarından bahseder bu mükemmeliyetçilik dedik. İşte ya hep ya hiç tarzı, aşırı genellemeler, algıda seçicilik gibi şeylerden bahsediyor olduk.
Biraz da davranışlarına baktık. İşte dedik ki kontrolcüdür, detaylarda boğulur kalır falan. Ya da erteleriz. En iyisi şimdi olmayacaksa sonra olsun. Yani bir grilik istemiyorum. Siyah ya da beyaz olsun. Grilik varsa sonra yapayım. En iyisi olsun gibi. Bir de duygularına bakalım. Ama şimdi mükemmeliyetçiliğin duygularına bakmadan önce duygulara bakalım sadece. Duygularımız neler? Biraz ona bir bakalım. Çünkü, o zaman daha birbirini tamamlayacak ve bir bütün olacak. Şimdi duygularımızı böyle günlük yaşamımızda, günlük, hayatımızda olumlu ya da olumsuz olarak ikiye ayırıyoruz. Onları böyle olumsuz ya da olumlu şeklinde etiketler yapıştırıyoruz. Ama bu biraz hatalı olacak çünkü bu etiketleri pek de hak etmiyor bu duygular. Bütün duygular olumlu ve bizim için bir işleve sahip. Ve asıl sorun duygularımız değil de sorunu haber veren elçiler duygularımız aslında. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Bunu bu şekilde bir örnekle, bir metaforla açıklamayı seviyorum. Diyelim ki bir krallığa sahipsiniz. Böyle bir sarayda yaşıyorsunuz. Sarayınızın böyle bir binasında yangın çıktı. Bir elçi bu yangın haberini vermek için kapınızı çalıyor. Bir yangın var ve bunun haberini vermek istiyor. Biraz dinliyor gibi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki, "Ay, ne kadar kötü bir elçi bu, gitsin istemiyorum." falan yapıyorsunuz böyle. İşte duygularımıza da kötü ya da olumsuz diyorsak, bu elçiyi kötülediğimiz ve olumsuz bir şekilde gördüğümüz gibi saçmalamış oluyoruz. Ya, aslında, sorunun kendisi duygularımız değil, sorunu haber veren elçiler duygularımız. "Bir sorun var bak, burayla ilgilenmen gereken bir şey var." diyor. Duygularımız bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Sorunu haber veriyor. Sorun değil. Şimdi, bu duygularımızın ne gibi mesajlar verdiğine de bakabiliriz belki. Örneğin korku duygusu. Korku duygusu bizi hayatta kalmamızı sağlayan bir duygu. Diyelim ki bir ormandayım. Üzerime doğru yırtıcı bir hayvan koşarak geliyor. Eğer ki korku duygum olmasaydı beklerdim. Savaşmazdım, kaçmazdım ya da donmazdım, beklerdim. Korku duygum sayesinde orada bir tepki veriyorum ve hayatta kalmak için mücadele ediyorum. Ya savaşıyorum ya kaçıyorum ya da hiç kıpırdamadan duruyorum gibi. Korku duygumda somut bir nesne var, öyle değil mi? Üzerime doğru koşarak gelen yırtıcı bir hayvan var ve o esnada bir tepki veriyorum. Kaygı duygumda somut bir nesne yok ama düşüncesi var. Mesela diyelim ki bir gün ormandayım, bir yürüyüşe çıktım. Ya üzerime doğru yırtıcı bir hayvan koşarak gelirse, ya şöyle olursa, ya böyle olursa gibi bir kaygı. O düşünceler var. Eğer somut bir nesne yoksa, sadece düşüncesi varsa o zaman kaygı duygusundan bahsediyoruz. Ve mükemmeliyetçilik, davranışının da mükemmeliyetçilik düşünce tarzının da kaygı duygusuyla, yan yana olduğunu görüyoruz. Mesela, eee başımıza gelebilecek olasılıkları hesaplayan ve bizim temkinli olmamızı sağlayan, bizi geleceğe hazırlayan duygumuz kaygı duygusu. Aslında bizim iyiliğimizi istiyor bu kaygı duygusu. Ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi olasılıkları hesaplamamızı istiyor ve başımıza gelmesini istemediğimiz bir şey için harekete geçmemizi istiyor. Mükemmeliyetçilik de kaygı duygularımız sonrasında, eee, o olasılıklarla baş etmek için, olasılıkların başımıza gelmemesi için gösterdiğimiz bir davranış biçimi. Bir baş etme mekanizması aslında. Buna ne gibi örnekler verebiliriz? Biraz düşüneyim şöyle. Bu ders başarısından bir örnek verelim. Ya başarılı olamazsam, ya sınavı kazanamazsam, ya şöyle olursa, ya böyle olursa gibi kaygılarım sonrasında diyorum ki nasıl başarılı olurum, nasıl sınavı kazanırım? Hata yapmayarak, en iyi şekilde ders çalışarak, işte, en iyi sonuçlar alarak. Nasıl hata yapmıyorum, nasıl en iyi sonuçlar, ortaya koyabiliyorum? Bunu mükemmeliyetçilik yapabilirim gibi düşünüyorum. Ve ortaya kaygılandığım, korktuğum, olasılıklar için bir baş etme mekanizması ortaya çıkıyor. O da mükemmeliyetçilik oluyor. Bir diğeri mesela utanç. Mükemmeliyetçiliğin, bir diğer ana duygularından bir tanesi utanç. Utanç için şöyle bir şeyden bahsedebiliriz belki. Utanca maske bir duygu diyelim.
utancın maskesini kaldırdığımızda farklı korku ve kaygılar olduğunu görüyoruz. Örneğin reddedilme korkusu, dışlanma korkusu, alay edilme korkusu, görülmeme, duyulmama korkusu gibi farklı korku ve kaygıların olduğunu görüyoruz. Utanç duygusu aslında bazı korku ve kaygıların sonrasında gelen, bir davranış biçimimizi etkileyen bir duygu diyebiliriz belki. Yine utanç duygusuna baktığımız zaman da "Of ya, bunu ben nasıl yapabildim, yerin dibi olsa da girsem." dediğimiz noktadan aslında farklı korku ve kaygılardan ötürü böyle şeyler söylediğimizi görüyoruz. Yani onu söylersem, o hatayı yaparsam ne olur ve ne olacağını düşünüyorum. Yani hangi olasılığın başıma geleceğini düşünüyorum. O olasılıktan korkuyorum. O olasılık beni kaygılandırıyor. Keşke gelmeseydi, yani keşke, rezil oldum falan gibi. Mükemmeliyetçiliğin bir diğer duygusu utanç. Bir diğeri mesela öfke. Öfke de şöyle, mükemmeliyetçilik biraz böyle işte detay, aşırı kontrolcülük, erteleme gibi davranışları içerdiği için bazen kendime öfkelenebiliyorum, bazen çevreme öfkelenebiliyorum. İşte işler istediğim gibi gitmediğinde çok büyük tepkiler verebiliyorum. Çok daha yoğun bir öfke hissedebiliyorum. Kendime kızabiliyorum, "Bunu nasıl yapabildim?" diye. Ya da çevreme kızıyorum, "Bunu hak etmedim, bunu nasıl yapabildi bana?" diye ya da "Bunu nasıl göremez, bunu nasıl yapamadı?" falan diye. Ya da o kadar çok yoğun korku ve kaygı hissediyorum ki bunu öfkeli bir şekilde, öfke duygusuyla birlikte aslında yansıtıyorum. Böyle bir tepki veriyorum, öfke tepkisi veriyorum o yoğun duygulardan ötürü. İşte, bu mükemmeliyetçiliğe biraz şöyle de bakabiliriz. Bazen sadece kendimize yönelik bir mükemmeliyetçilik olabiliyor. Kendimizle ilgili olabiliyor bu. Bazen çevremizle ilgili olabiliyor. Çevremize dayattığımız bazı mükemmel olmasını istediğimiz durumlar olabiliyor. Bazen de her ikisi birlikte olabiliyor. Hem kendime duyduğum öfke hem çevreme duyduğum öfke şeklinde de böyle, detaylandırabiliriz belki bu, duygular kısmını. Evet, devam edelim. Hımm. Nelerden kaygılanıyor ve nelerden utanıyorum? Şimdi, biraz önce verdiğim örnekleri biraz devam ettirebiliriz belki. İşte, mesela 90 ve 100 puan arasında bir, puan diliminde kendini başarılı hisseden bir öğrenci vardı. 85 almak onu korkutuyor ve kaygılandırıyor, istemiyor. Ama şöyle bir soru soralım. 85 almak mı onu korkutuyor ve kaygılandırıyor yoksa 85 alırsa başına gelecekler mi onu korkutuyor ve kaygılandırıyor? Asıl korktuğu şey 85 almak mı yoksa 85 alırsa başına gelecek olaylar mı? Örneğin 85 alırsam ailem beni sevmekten vazgeçer, öğretmenim beni başarısız bulur, sınavı kazanamam, sınavı kazanamazsam ne olur? Arkadaşlarım beni dışlar gibi. Aslında asıl korktuğum ve kaygılandığım şey 85 almak değil ya da başarısız olmak değil. Başarısız olduktan sonra başıma gelecek şeyler de olabilir. Örneğin, diyet, sürecinden bahsettik, biraz önce örnek verdik. Diyelim ki beslenme programının dışına çıktım. Diyetteki o beslenme programının dışına çıkmak mı beni kaygılandırıyor, öfkelendiriyor? Yoksa beslenme programının dışına çıktıktan sonra yaşayacaklarım mı? Beslenme programının dışına çıkarsam ne olur? Kilo veremem. Kilo veremezsem ne olur? Arkadaşlarım, "İradesizsin sen." der. İradesizsin sen derse ne olur? Bir süre sonra benim arkadaşlığımı keserler ya da beni ezik görürler. Bana şöyle derler, bana böyle derler gibi. Asıl sorun beslenme programının dışına çıkmak mı? Yoksa beslenme programının dışına çıktıktan sonra başıma gelecek olaylar mı? Mükemmeliyetçiliği anlamaya çalışırken kaygılandığımız, korktuğumuz şeylere bir bakalım. Yani, işte, başarısız olmaktan korkuyor ve kaygılanıyorum ve bu konularda mükemmeliyetçi davranıyorum diyelim. Başarısız olursam ne olur sorusunu da soralım. Yani asıl sadece başarısız olmaktan korkmuyor ve kaygılanmıyor olabilirim. Beni kaygılandıran ve korkutan şey başarısız olduktan sonra başıma geleceğini düşündüğüm şeyler olabilir. Yani asıl hata yapmak belki problem değil. Tabii ki, yani, kimse başarısız olmak istemez ya da kimse diyet sürecinde tökezlemek istemez ya da ne bileyim kimse hata yapmak istemez, hani, bir noktada. Ama hata yaptıktan sonra
Ne geleceğini düşünüyorum başıma ve bu beni neden bu kadar korkutuyor ve kaygılandırıyor? Onları anlamaya çalışmak mükemmeliyetçiliğimizi de, o mükemmeliyetçi davranışlarımızı da anlamaya çalışmamıza yardımcı olacak. Devam edelim. Şuradan devam. Şimdi, hani, böyle, başarısız olmak ya da diyet sürecinde beslenme programına uyamamak ya da evi o gün temizleyememek bazılarımız için çok kaygı uyandırıcı, çok öfke uyandırıcı, bazılarımız için de değil. Yani o kadar da, büyük bir duygu, büyük bir böyle tepki göstermiyor bazılarımız ama bazılarımız da çok korkuyor ve çok kaygılanıyor bundan. Bu neden böyle? Çok klasik bir metaforla bunu açıklayalım. Çünkü hepimiz farklı pencerelerden bakıyoruz hayata. Bizim bu pencerelerimizin farklılıkları da nerelerden geliyor? Özel ve biricik olduğumuzdan. Hepimiz özel ve biriciyiz. Aile dinamiklerimiz farklı. Yetiştirilme tarzımız farklı. Ne bileyim, arkadaş çevremiz farklı. Farklı çevrelere maruz kalıyoruz ve bizi biz yapan farklı farklı şeylerle aslında pencerelerimizi oluşturuyoruz. İşte kimimizin penceresi siyah bir film şeridiyle kaplı. Kimimizin penceresi yağmur damlalarıyla kaplı. Kimimizin penceresi daha rengarenk gibi. Farklı pencerelerden bakıyoruz. Bu pencereleri farklı kılan da yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz, mizacımız, genetik özelliklerimiz gibi. Yani, aslında olaylar nötr ama onlara anlam yükleyen bizleriz düşüncelerimizle. Nasıl yüklüyoruz bu anlamı? İşte, farklı farklı, yetiştirildiğimiz ortamlardan, farklı farklı izlediğimiz, işte, dizilerden, filmlerden, okuduğumuz kitaplardan bizi farklı yapan o anlamlandırma, noktasındaki, işte, sebepler. İşte, nasıl diyeyim? Biraz daha bunu belki açıklamak güzel olabilir diye düşünüyorum. İlerleyen slaytlarda belki örnekler verebiliriz buna. Hımm. Yani, öğreniyoruz. Yani, şöyle, kaygı duymayı, bazı şeyler için eee, bizdeki, anlamı çok daha kaygı uyandırıcı, çok daha korkutucu, çok daha öfkelendirici olabiliyor bazı olay ve durumların. Bunların öğreniyoruz işte, deneyim ve tecrübeler bize bunu öğretiyor. Bazı böyle koşullar kuruyoruz. Diyoruz ki, başarılı olursam sevilirim. Eğer ki zayıf olursam beğenilirim. Eğer ki şişman olmazsam arkadaşlarım tarafından dışlanmam gibi. Bunları öğreniyoruz. Bunlar, nasıl öğreniliyor? Farklı deneyim ve tecrübelerden öğreniliyor gibi, işte, bir yerden yaklaştık ya. İşte, nasıl mesela? Ebeveynlerimin tutumu biraz belki bu noktada etkili oluyor. Başarıya verdikleri önem ya da arkadaşlarımla kurduğum ilişki bu noktada önemli olabiliyor. Bazen arkadaşlarım sağlıklı, ilişkiler ve iletişim biçimlerinde olmayabiliyor ve bunları öğreniyoruz bir noktada. Şimdi, bu mükemmeliyetçiliği anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken şuna bakacağız dedik, öyle değil mi? Ne konuda mükemmeliyetçiyim? İşte, akademik anlamda mı? Ne bileyim, sağlık anlamında mı? Ne konuda, hangi konularda mükemmeliyetçi davranıyorum? Temizlikte mi? Diyet sürecinde mi? Arkadaşlık ilişkilerimde mi? Ne konuda mükemmeliyetçilik beni, rahatsız ediyor ya da rahatsız ediyor mu? Orası muamma. Ne konuda olduğuna bakacağım ilk başta. Sonra soracağım kendime, o konuda mükemmel olmazsam ne olur? Ne olacağını düşünüyorum. Bu "ne olur?" sorusu benim asıl kaygımla yüzleşmeme, asıl duygularımla yüzleşmeme neden olacak, vesile olacak. İşte, örneğin hep sınavdan gidiyorum ama verdik bir kere bu örneği, devam edelim. Diyelim ki başarısız olacağım ve başarısız olacağımı düşündüğüm için, bu başarısız olacağım kaygısına sahip olduğum için bir mükemmeliyetçilik davranışı geliştirdim. Çok iyi programlar hazırlıyorum, onlara uymaya çalışıyorum. Uyamazsam vicdan azabı çekiyorum, hayal kırıklığına uğruyorum, kendimi eleştiriyorum. "Nasıl yapabildim bunu? Al işte bak görüyor musun, yapamayacaksın sen." falan diyorum kendime. Sert davranıyorum. İşte önce soracağım, ben hangi konuda mükemmeliyetçiyim? İşte diyelim ki başarı konusunda. Peki başarılı olmazsam ne olacağımı düşünüyorum.
O soruyu bir sormak önemli olabilir. Ne olacağını düşünüyorum. İşte, arkadaşlarım tarafından dışlanacağım belki. Belki artık benim iletişimimi kesecekler ya da onaylanmayacağım ya da ezik görecekler beni ya da, işte, bana şöyle diyecekler, böyle diyecekler gibi farklı korkular ve kaygılara sahip olabilirim. İşte, rezil olacağım, şöyle olacak, böyle olacak gibi. Sonra o verdiğim yanıtlara, o korku ve kaygılara şöyle bir yakından bakmak gerekecek. Bu korku ve kaygılar gerçekçi mi? Sağlıklı bir şekilde değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan şeyler mi? Yoksa biraz böyle çarpıtmalar mı yaptım? Örneğin, başarılı olmazsam eğer, işte, arkadaşlarım benimle iletişimi kesecek dedim. Gerçekten öyle mi? Hani, bu daha farklı bir bakış açısına sahip olabilir miyiz bu konuda? Yani, bazı arkadaşlarım vardır, gerçekten belki de iletişimi kesecektir ama hepsi kesecek mi gibi. Ya da, işte, ne bileyim, başarılı olmazsam ailem beni sevmeyecek gibi. Gerçekten mi? Sevmeyecek mi? Bu kaygı ve bu korku, çok gerçekçi mi? Belki bunu ailemle paylaşabilirim, sorabilirim. "Beni sevmeyecek misiniz başarısız olursam?" falan, gibi. Bu korku ve kaygılarıma daha sonra daha gerçekçi yanıtlar bulabilmek önemli. İşte, bunu biraz böyle örneklendirelim. Mesela diyelim ki diyet sürecindeyim, beslenme programına uyamadım. Ve mükemmeliyetçiliğim tuttu. "Nasıl uyamadım?" falan dedim, böyle kendimi eleştirmeye başladım. Hemen soruyorum kendime, "Bu beslenme programına uymazsam ne olur? Uyamadım. Ne olur? Ne olacağını düşünüyorum. İşte, kilo veremem. Tamam, kilo veremedin. Kilo veremezsen ne olur?" diyorum. Dalga geçerler benimle, dışlanırım falan. Yani sevilmem, sevilmiyor bence, kilolu insanlar falan dedim diyelim ki. Hı? Asıl korktuğum, asıl kaygılandığım şeyle temas ettim. Ve sonra bunu biraz gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Bu senin kilonda olan ve gayet de sevilen, gayet de dışlanmayan kişiler yok mu sence? Hiç böyle bir kanıt var mı elinde? Ya da bununla ilgili aksi bir kanıtın var mı elinde gibi. Bunları değerlendirmeye başlayacağım. Ya da, işte, mesela diyelim ki sınavda başarısız oldum ya da başarısız olmak istemiyorum ve bu konuda mükemmeliyetçi, davranışlar geliştirdim. Soruyorum kendime, başarısız olursam ne olur? İşte, sevilmem dedim diyelim ki. Sonra bu yanıtı biraz böyle değerlendiriyorum. Bu akademik başarı, kime göre, neye göre başarı? Ya da sadece başarılı insanlar mı seviliyor? Hiç çevrende başarısız olan ve, sevilen biri yok mu gibi. Biraz böyle gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum daha sonra bu korku ve kaygıları. Ama böyle, şey yapmıyorum, hırçın ve kötü davranmıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum şu an. Bu mükemmeliyetçilik davranışını geliştirdim. Bir baş etme mekanizması olarak ortaya koydum. Çünkü korkuyorum bazı şeylerden, kaygılanıyorum ve bu korku, kaygılarım bana bazı olasılıkları hesaplatıyor ve bu olasılıkların başıma gelmesini istemiyorum. Ve, bu korktuğum, kaygılandığım şeyler ne kadar gerçekçi? Onu değerlendirmeye çalışıyorum. Evet diyorum, şunlardan kaygılanıyorum. Bu bana kaygı veriyor. Ama ne kadar gerçekçi bu kaygım? Bu kaygımı uyandıran düşüncelerim? Biraz ona bakıyorum. Bazı koşullara bağlıyorum işte. Bu kaygı ve korkulardan bahsettik ya. İşte mesela başarılı olursam sevilirim, kilo verirsem dışlanmam, işte evimi bugün temizlersem benim için temiz bir insan derler, güne bölersem pis bir insan olurum gibi koşullara bağlıyorum bazı şeyleri. Ama kime göre, neye göre koşul bunlar? Yani biraz tartışılır şeyler. Mükemmeliyetçilik davranışımı anlamaya çalışırken altında yatan korku ve kaygılarımla temas ettiğimde bazı koşullar olduğunu görüyorum. Kendimce bazı kurallar olduğunu görüyorum. Şöyle olursa böyle olur. İşte hiç hata yapmazsam, başarılı bulunurum. Şöyle yaparsam böyle olurum falan gibi. Koşullar kime göre, neye göre? Biraz onu bir, sormak, tartmak, değerlendirmek gerekir. Şimdi bu mükemmeliyetçilikle ilgili şöyle bir şeyden de bahsedelim. Mükemmeliyetçilik öyle çok kolay kolay vazgeçilen bir, şey değil, davranış değil. Çünkü bir kere bu mükemmeliyetçilikle ilgili şöyle bir şey öğrendim. Bir kazancı var, bir ödülü var. Yani mükemmel olduğum için başarılı olduğumu düşünüyorum. Mükemmel olduğum için,
eee, iyi ibadet edebildiğimi düşünüyorum ya da, işte, mükemmeliyetçi olduğum için evimin temiz olduğunu düşünüyorum diyelim ki. Bunu biraz böyle örnekle açıklayalım. Böyle deneysel psikolojiden bir örnekle açıklayalım. Çok terimsel, bahsetmeyeceğim. Çok daha böyle basite indirgemeye çalışacağım. Diyelim ki bir kafes var. Özel bir kafes bu. İçine de bir fare koydum. Şimdi bir de bu kafeste şöyle bir özellik var, bir düğme var. Bu düğmeye bastığımda yiyecek geliyor fareye. Bu düğmeye basıyorum, yiyecek geliyor. Şimdi farenin önünde bunu birkaç kez tekrarlıyorum. Düğmeye basıyorum, yiyecek geliyor. Düğmeye basıyorum, yiyecek geliyor. Fare bunu öğreniyor. Bir zaman sonra fare bunu öğrendikten sonra düğmeye basıyor ve yiyecek geliyor. Düğmeye basıyor ve yiyecek geliyor. Artık düğmeye basmanın bir anlamı var, bir kazancı var, bir ödül var. Düğmeye basmak anlamlı onun için. Bir süre sonra, fare düğmeye bastığında yiyecek vermemeye başlıyor. Fare düğmeye basıyor, ben yiyecek vermiyorum. Fare düğmeye basıyor, ben yiyecek vermiyorum. Fare bir süre sonra düğmeye basmayı bırakıyor. Çünkü artık düğmeye basmak onun için çok da anlamlı değil. Bir kazancı yok, bir ödül almıyor, yiyecek gelmiyor. Eğer ki diyoruz ki bir davranışımız devam ediyorsa o davranışımızın bir kazancı vardır, bir ödülü vardır. Bu sebeple pek vazgeçemiyoruzdur ondan. Yani bu mükemmeliyetçilikten vazgeçemiyorsak eğer, orada bir kazanç sağlamışız, bir ödül almışız ve bu sebeple vazgeçemiyoruz. Bu sebeple bunu sürdürmeye devam ediyoruz diyebiliriz belki. Şimdi bu mükemmeliyetçi olan kişiler, vazgeçemediklerinde başarılarını mükemmeliyetçiliğine bağlarlar. Evet, diyoruz ki biz de kısa vadede belki de size başarı sağlayan bir davranıştır bu mükemmeliyetçilik. Belki de, işte, ne bileyim, sevilmenizi, onaylanmanızı sağlayan bir davranış. Kısa vadede sizin istediğiniz, olmasını istediğiniz, sonuçları belki de veriyor olabilir ama uzun vadede çok yorucu, çok yıpratıcı, hayat kalitesini düşüren, işlevinizi bozan bir şeye dönüşüyor. Yani kısa vadede kazancı olabilir ama uzun vadede de kayıpları var. Emm, işte, mükemmeliyetçi olduğum için başarılı oldum ama bundan çok yoruluyorum ve çok yıpranıyorum, çok artık bıktım, bunaldım dediğimiz bir noktada da olabiliriz. Ama, biraz böyle farklı bir bakış açısı getirelim bu mükemmeliyetçiliğe. Şöyle bir soru soralım. Mükemmeliyetçilik sayesinde mi başarılı oldunuz yoksa mükemmeliyetçiliğe rağmen mi başarılı oldunuz? Şimdi bu önemli bir soru. Şöyle, mükemmeliyetçilikten biraz önce bahsederken dedik ki kontrolcülük, aşırı detaycılık, işte, ne bileyim, detaylarda boğulup kalma, erteleme davranışı, yorgunluk, yıpranmışlık gibi şeylerden bahsettik. Öyle değil mi? Tüm bunlara rağmen mi başarılı oldunuz acaba? Hı? Böyle bir soru sormak nasıl geldi? Bu bakış açısı nasıl geldi size? Yani mükemmeliyetçilik sayesinde kazanç elde ettiğim bir şey aslında öyle olmayabilir. Mükemmeliyetçilik öyle çok zannettiğimiz gibi, bizim işimize yarayan, işlevimizi sürdüren, hayat kalitemizi yükselten bir şey değil. Ona rağmen başarılı oluyorsanız, yani siz bayağı dayanıklısınız demektir. Psikolojik esneklik ve sağlamlığa sahipsiniz demektir bir noktada. Şimdi belki bununla ilgili bir örnek verebilirim. Kendimden küçük bir açılım yapayım size. Şimdi geçenlerde, böyle 1 ay kadar falan oldu, tenis kursuna başladım. Dedim ki hayatıma bir spor aktivitesi katayım, tenise başlayayım, şöyle bir hareket gelsin hayatıma falan. Eee, şimdi bu tenis kursunda da şöyle bazı şeyler öğrendik. İşte duruşumuz, üçgen duruş dedikleri böyle bir ayak duruşu, bir şeyler falan filan var. Böyle işte şu tarafa doğru yönelmek, bilmem ne falan. Ya da işte raketi tutmak, raketi tutuşla ilgili böyle kurallar var. En iyisini yapabilmek için o kadar çok mücadele ettik ki, o kadar çok detaylarda boğuldum ki. Şimdi öğretmenim bana topu atıyor. Benim topa karşılık vermem ve geri, ona göndermem gerek. Hedefim bu aslında. Topu karşı tarafa aktarmak. Ama ben o kadar iyi atmak, o kadar iyi yapmak istiyorum, duruşumu o kadar iyi bir şekilde yapmak istiyorum ki topta değil o an dikkatim. Duruşum iyi mi? Tutuşu şu şekilde yapacaktım, şunu böyle yapacaktım, şunu şöyle yapabiliyor muyum falan derken top gidiyor.
Haberim bile yok. Karşılayamıyorum. Hedeften şaşıyorum. Mükemmeliyetçilik aslında bizim hedeften şaşmamıza da neden olabiliyor. Yani asıl hedefim benim topa karşılık vermek ama ben o esnada duruşum iyi mi, raketi düzgün tutabiliyor muyum, onun tutuşunu nasıl yapabiliyorum derken aşırı detaylarda boğulurken, en iyisini yapmak için uğraşırken top gidiyor ve görmüyorum bile topu. Duruşum en iyisi olsun. İyi akıtabilmek için raketim en iyi duruşta olsun derken. Bu da tabii benim hedeften şaşmama neden oluyor. O yüzden diyorum ya, mükemmeliyetçiliğiniz sayesinde mi başarılı oluyorsunuz yoksa ona rağmen mi başarılı oluyorsunuz? En iyi duruşa sahip olayım derken topu kaçırtıyorsam eğer, bir süre sonra mükemmeliyetçiliğim sayesinde başarı biraz uzak geliyor. Hı? Şimdi mükemmeliyetçilik hakkında konuştuk, konuştuk, konuştuk. Biraz öz şefkat hakkında konuşalım. Mükemmeliyetçiliği anlamaya çalıştım. Düşünce tarzına baktım, davranışlarına baktım, duygusuna baktım. Kaygı duygusu hakkında biraz konuştum. "Ne olur?" sorusunu sordum. Bu mükemmeliyetçiliğe şefkatle yaklaşmak nasıl olacak? Belki biraz da bunun hakkında konuşabiliriz. Öz şefkat, öz şefkati 3 bileşende aslında açıklamaya çalışıyoruz. Öz nezaket, ortak insanlık hâli, mindfulness şeklinde. Öz nezaket bileşeni şöyle bir şey: diyelim ki başınıza gelen olay ya da durumu en değer verdiğiniz, en sevdiğiniz arkadaşınızın başına gelmiş gibi düşünün. Ona ne söylerdiniz? Ona, onun ne duymasını isterdiniz? Neye ihtiyacı var duymaya? O şekilde bir nezaketten bahsediyoruz. Ortak insanlık hâli bileşeni de şöyle bir şey öz şefkatin: yalnız değilsin diyebilmek. Bak, bu acında yalnız değilsin. Acı evrensel. Seninle bu duyguları paylaşan, seninle bu duyguların aynısı yaşayan bir başka biri de var diyen bir taraf. Ama şöyle bir şey demiyor ortak insanlık hâli, şöyle bir yerden yaklaşmıyor. "Ay, abartma, herkes aynı şeyi yaşıyor, bir sakin ol." falan gibi bir yerden yaklaşmıyor. Şöyle bir yerden yaklaşıyor: "Yalnız değilsin, sakın kendini yalnız hissetme, olur mu? Bu yaşadığın şeyi bir öteki de yaşadı. Sakın, bu acıyı sadece sen yaşıyormuşsun gibi hissetme kendini. Bu ortak insanlık hâli. Çok normal." diyebilmek. Mindfulness 3'üncü bileşeni de bu. Bu da böyle yargısızca yaklaşabilmek. Anda kalarak yargısızca başıma gelen olay ve duruma yaklaşabilmek. Ben buna biraz somutlaştırarak bir örnek vermek güzel olabilir. Çünkü biraz havada kalıyor bence bu açıklama. Diyelim ki bir gün bir şeye üzüldüm ve ağlıyorum. Emm, Eğer ki mindfulness'la birlikte yaklaşmasaydım şöyle diyebilirdim: "Ya, of ya, ağlıyorum, al işte, o kadar güçsüz görünüyorum, o kadar ezik görünüyorum ki şu an." gibi bir yerden yaklaşabilirdim. Eğer ki mindfulness'la yaklaşsaydım üzüldüğüm ve ağladığım duruma, güçsüz göründüğümle ilgili, ezik göründüğümle ilgili bir yargıda olmayacaktım, bulunmayacaktım ve şöyle diyecektim: "Evet, bu beni üzdü ve şu an ağlıyorum." Böyle bir yerden yaklaşacaktım. Şöyle, başka bir örnek daha verebiliriz. Başımıza gelen olay ve durumlara yargısızca yaklaşmayı biraz daha açıklayabiliriz. Eee, Şimdi zihnimize biz diyoruz ki maymun zihin. Ya geçmiştedir ya da gelecektedir. Daldan dala atlar durur. İşte mesela ağlamakla ilgili, ağlıyorum o an. Yargısızca yaklaşmadığımda şöyle yapıyorum: daha önce de işte böyle olmuştu. Onun karşısında ağlamıştım. Al işte yine ağlıyorum. Yine beni, güçsüz görecek. Belki güçsüz göründüğüm için bana hep bu mobbingleri yapmaya devam edecek diye böyle bir gelecek hakkında, daha önceki durumlar hakkında, geçmiş hakkında böyle düşünmeye başladım. Mindfulness diyor ki, "Bir dakika, bir dakika zihnim. Gelecekte ve geçmişte daldan dala atlamayı bırakalım. Şimdiye bir bakalım. Bu seni üzdü. Şu an ağlıyorsun." Daha yargısızca durumu tanımlamaya çalışalım. Böyle bir şey yapıyor aslında. Öz şefkatin 3 bileşeni bu. Şimdi bu akşam mükemmeliyetçilik hakkında bahsettik ve öz şefkatle buna nasıl yaklaşacağımız hakkından bahsederken bunu, deneyimleyelim istiyorum. Bir meditasyon yapalım istiyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar sürecek bir meditasyon olacak bu. Sizden böyle rahat bir pozisyonda oturmanızı isteyeceğim.
ve aynı zamanda bu meditasyon esnasında gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Ama eğer ki gözlerinizi kapatmak size rahatsızlık verecekse, rahat edemeyecekseniz aşağı bir yere gözlerinizi odaklayabilirsiniz. Olur mu? Sevgili Zeynep, 15 dakika kadar sonra sona erecek gibi bir uyarı verdi. Sana da geldi mi uyarı? Evet hocam. Meet süresi 1 saat olduğu için 13 dakikamız kalmış. Hı hı. Nasıl yapalım? Yeter mi? Biraz böyle belki hızlandırabilirim meditasyonu da. Olur mu? Tamam, olur hocam. Tamam, tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bu meditasyonu deneyimlerken biraz önce söylediğim gibi, paylaşımı ben de durdursam mı ya da burada kalsam mı? Bir saniye. Hemen ayarlıyorum. Evet, rahat bir pozisyon almanızı istiyorum sizden. Ve yavaşça gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Nezaketle bir bakalım bu mükemmeliyetçilikle ilgili durumumuza. Şimdi bu meditasyonu yaparken sizden bir şeyler hatırlamanızı isteyeceğim, bir şeyler canlandırmanızı isteyeceğim. Evet, şimdi bir dakika. Şimdi uyuklamayacağınız, uyuyakalmayacağınız, uyanıklık halini deneyimleyeceğiniz, rahat ve güvende hissedeceğiniz bir oturuşa yerleştiniz. Şimdi şöyle bir bakın bakalım, bir bedeninizi fark edin. Böyle oturduğunuz yerle temas eden beliniz, sırtınız, bacaklarınız, o sıcaklığı bir fark edin. Önce şöyle bir bedeninize dönmenizi istiyorum. Şöyle bir bedeninizin ağırlığını bir fark edin lütfen. Şimdi yavaş yavaş burnunuzdan derin, uzun bir nefes alın ve yavaşça nefesinizi bırakın. Şöyle bir nefesinizi tekrar bir nefes alın, tekrar burnunuzdan bırakın ve nefesinizin ritmini fark etmeye başlayın. Şu anda benim nefesim nasıl? Dikkatinizi olabildiğince nefesinizde tutmaya başlayın. Şimdi bu öz şefkat meditasyonunda seni yaşadığın bir zorluğu hayal etmeye davet edeceğim. Bu bir sağlık sorunu olabilir, bir ilişki sorunu olabilir, bir partnerinle, çocuğunla yaşadığın bir durum olabilir. Mükemmeliyetçilikle ilgili zorlandığın bir durum olabilir. Ama bu zorluğu hayal ederken lütfen çok büyük bir problem seçme. Eğer birden 10'a kadar puan verecek olursak bu 3 ya da 4 puan aralığında bir puan olsun. Şimdi seni zihninde bu zorluğu hayal etmeye davet ediyorum. Bu zorluk belki bugün yaşadığın bir şey, belki bu hafta yaşadığın bir şey. Çok eskilere gitmek zorunda değilsin. Ama lütfen çok büyük bir puan verdiğin bir zorluk olmasın. Bu durumu zihninde olabildiğince canlandırmayı dene. Ortamı, kişileri, varsa söylenen sözleri. Bu durumu düşündüğünde bedeninde bununla ilişkili bir rahatsızlık ortaya çıkıyor mu? Bir bak bakalım, bir ağrı, bir iç huzursuzluğu, bir kıpırtı. Eğer birden fazla durum aklına gelmişse, şimdi birini seç, odaklan, dikkatini ona odakla ve lütfen onu zihninde canlandır. Şimdi ilk aşama mindfulness. Bu zorluğa bir mindfulness farkındalığı geliştirmek için eğer senin için de uygunsa içinden şu cümleleri tekrar etmeyi dene. Bu bir zorluk anı. Bu bir mücadele anı. Bu zor. Bu deneyimim zor. Senin için zor olan bu anı tanımlayan cümleyi seç. Dramadan uzak bir ses tonuyla içinden birkaç kez bu durumun zorluğunu kendine ifade etmeyi dene. Şu an bir stres anı. Bu bir mücadele anı.
bu an çok zor. Şimdi ikinci aşama. Ortak insanlık hali. Şimdi kendinize acının ve zorluğun yaşamın bir parçası olduğunu, ortak insanlık olduğunu hatırlatın lütfen. Herkes zorluk yaşıyor. Kendi içinden eğer uygunsa tekrar etmeyi seç ve bu durumun ortak insanlık hali olduğunu göster. Tabii ki böyle hissedeceğim. Bu durumda böyle hissetmek çok normal. Yaşadığım bu zor durumda ortaya çıkan duygularımın ortak insanlık haliyle olduğunu anımsa. Zorluk, hayatın bir parçası. Herkes mücadele ediyor, tıpkı benim gibi. Lütfen tekrarla. Bu deneyimde bile yalnız değilim. Şu an bile yalnız değilim. Ve üçüncü aşama öz nezaket. Bu aşamada içine nezaket ekleyeceğiz. Şimdi belki bir elini kalbine, bir elini karnına koyabilir ya da kendine sarılabilir. Senin için uygunsa yatıştırıcı desteği bu hayal ettiğin zor anın için sunmayı deneyimleyebilirsin. Önce bir bak, dokunuşunda bir umursama, destekleme isteği var mı? Nezaketle yatıştıran bir dokunuş nasıl olurdu kendine sunabileceğin? Şimdi içine biraz cümlecikler de ekleyelim. İzin ver, elinin ifadesi bedeninde yer bulurken kendi içinden kendine nezaketle fısılda. Bu olan için çok üzgünüm. Senin için buradayım. Dilerim kendime ihtiyacım olanı verebilirim. Kendime nazik olabilir miyim? Çok yakın bir arkadaşının da seninle aynı durumda, aynı problemi yaşadığını hayal etsen, bugün bu pratik için seçtiğin o durumun aynısını yaşıyor. O arkadaşına ne söylerdin? Nasıl hissettiğini bildiğini ifade eden bu ne olurdu? Onunla konuşurken nasıl bir ses tonu kullanırdın? Şu anda rahat, desteklenmiş ve güvende hissetmek için ne duymaya ihtiyacın var? Lütfen onları kendine de söyle. Şimdi yavaşça kendi hızında ellerini kucağına tekrar bırakabilir ve yavaşça cümlecikleri bırakabilir. Nefesine tekrar geri dönebilirsin. Hızlı mı, yavaş mı? Burnundan içeri giren hava karnını şişiriyor. Ve sonra tekrar karnın iniyor. Hava tekrar dışarı çıkıyor gibi. Ve tekrar dikkatini bedenine verebilirsin. Oturduğun yerle temas eden bedenin bölgelerine bir bakabilirsin. O sıcaklığı hissedebilirsin. Ve kendi hızında lütfen buraya dönebilir, gözlerini açabilirsin. Evet. Ufak bir öz şefkat deneyimi yaptık. Bir meditasyonla. Bir zorluk anı hayal etmenizi istedim. Bu mükemmeliyetçilikle ilgili de olabilirdi ya da yaşadığınız herhangi bir
durumla ilgili. Evet sevgili Zeynep, benim aslında anlatmak istediklerim, bahsetmek istediklerim bu kadardı.